Özel harekatçı operasyon sırasında hata yaparsa ne olur? Hata yapan özel harekatçı ölür. Hatalı atışlar sonucunda cezalarımız vardır. Cezalarda kollarınıza 2'şer tane, boynunuza 2 tane. Erzurum, Elazığ, Rumeli'ye düşmüşler. Onlar birer ışık, bir güneşmişler. Nurlarında ışıyorum şu anda. Nurlarında ışıyorken işte tam, gam bürüyor yine yüreğimi gam. Yat 40 tane şınav, kalk geriye dön 30 tane şınav, kalk geriye dön 20 tane şınav diyerek yıldırmaya çalışıyorlardı. Özel harekatçılar görev yerlerini ailesine söylüyor mu? Karşımızda 5 metre, 10 metre mesafede sütre gerilerinde birbirimize kurşun attığımız çok oldu. Başkomiser dedi ki kazamız mübarek olsun, hadi bismillah dedi. Fakat 5 saniye geçti, yanındaki bir arkadaştan başkomiserin şehit olduğu haberi geldi. Benim adım Muhsin Dönmez. 1962 Kastamonu doğumluyum. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Yine bu hafta vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı en iyi şekilde koruyan, dağlarda biz rahat uyuyalım diye uykusuz kalan bir yiğitle birlikteyiz. Ben onlara kutsal diyorum. Çünkü onlar vatanımız, milletimiz, bayrağımız var olsun diye dağlarda can verenler. Bu sefer bir polis özel harekatçıyla birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Muhsin Dönmez. 1962 Kastamonu doğumluyum. Uzun yıllar bu mesleğin içerisinde olmama sebep bir emniyet müdürü yardımcısının vesilesiyle bu teşkilata giriş yaptım. Aslında teşkilata girerken tereddütlerim vardı. Teşkilatın içerisindeki özel harekat birimine girmiş olmak beni çok onere ve gururlandırdı. Özel harekatta kalıp özel harekattan emekli olmak benim için çok büyük bir şanstı. Çünkü günümüzde biliyorsunuz farklı isimlere adlandırılarak insanları oralardan koparıyorlar. Ben çok şanslı ve gururluyum bu konuda. Özellikle de tabii ki devletimiz için yapmış olduğumuz görevin mahiyeti doğrultusunda da vatanımız için her şey ne gerekiyorsa yaptık ve gururlu bir biçimde de emekli olduk. Şu anda Diyarbakır'da çalışıyorum. Diyarbakır Poligon 21'de şu anda hocalık yapıyorum. Bütün atış severleri de Poligon 21'e bekliyorum. Hocamız burada görev yapıyor arkadaşlar. Bakın, polis özel harekatçıdan eğitim almak istiyorsanız, silah kullanmayı bir özel harekatçıdan öğrenmek istiyorsanız tam adresi Poligon 21 Diyarbakır'da mutlaka bekliyoruz. Polis özel harekatçı olmanın şartları nelerdir? Polis özel harekatçı olmanın bir şartı yok. Vatanı ve milletini çok sevmek gerekiyor. Vatanını ve milletini seven herkes özel harekatçı olabilir mi? Eğer çok istiyorsa olabilir. Bizim zamanımızda, bizim 90'lı yıllarda özel harekata girişimiz bize tercih sundular. Biz de o zaman İstanbul Çevik Kuvvet'teydik. Bu tercihi kullanarak özel harekatı seçtik. Eğer ki ben özel harekata geçmemiş olsaydım herhalde Emniyet Teşkilatı'ndan istifa edebilirdim. Beni buralara getiren Özel Harekat Şubesi'dir. Özel Harekat Şubesi'ne her konuda teşekkür ediyorum. Peki eğitim süreçlerinde neler yapılıyor hocam? Özel Harekat'ın eğitim süreçleri çok eğlenceli bir süreçtir. İlk girdiğimiz zamanlar bize 25 mesafede 10 tane mermi verirler. Derler ki bu zamana kadar bildiklerinizi burada gösterin bize. Biz de ilk varanlar gösterir. Gösterebildiği kadar ve bildiği kadar. Süreç bittikten sonra tekrardan 10 mermi verilir ve orada öğrendiklerinizi orada sergilemiş olursunuz. Bu süreç içerisinde eğlenceli dediğimiz helikopter inişleri vardır. Hocalarımız, özel harekat hocalarımız bizleri daha böyle eğlenceli eğitim atışlarına hazırlamak için, güçlendirmek için sabah ve akşamları sporlarımız vardır. Atışlarda yaptığımız hatalı atışlar sonucunda cezalarımız vardır. Cezalarda kollarınıza 2'şer tane, boynunuza 2 tane lastik vererek bizim Allahu Ekber dağımız vardır. Allahu Ekber dağına vararak orada Allahu Ekber diye 8-10 sefer seslendikten sonra tekrardan atış poligonuna geri dönerdik. Daha sonra daha güçlendirmek amaçlı, aslında ceza değildi bunlar. Büyük
tomruklar vardır, büyük ağaçlar. Bunları ikişer üçer kişinin omuzlarına vererek bunları tekrardan yine Allahu Ekber Dağı'na götürüp orada 8-10 sefer yine Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekten geri dönüş yapardık. Ama aslında bunun amacı bizim bacaklarımızı güçlendirmekti. Çok eğlenceli bir süreçti bu. Peki ne kadar sürüyor abi özel harekat eğitimleri? Bizim zamanımızda 3 aydı. 3 aylık bir periyottu ama çok yoğun bir periyottu. Sabah erkenden kalktın, Bismillah dedin. Kahvaltı yapıp da mı gidiyordunuz yoksa aç bırakılıyor muydunuz? Buradaki süreç nasıldı? Yani Eğitim süreci mi? Evet, bir gününüz nasıldı hocam? Sabah 5'te kalkıp kahvaltıyı yaptıktan sonra spora, hafif bir kahvaltı, spora geçiyorduk. Spordan sonra da 1-1,5 saatlik bir spor eğitimimiz vardı. Ondan sonra da duş alıp atış eğitimine geçiyorduk. Günümüz böyle geçiyordu. Sinir testi yapılıyor muydu sizlere de? Sinir testi şöyle yapılıyordu. Benim ilk vardığım günlerde çok yağmur altında ve çamur bir sahada şınav vaziyeti yaptırarak 50 tane şınav çektirip kaldırıp geriye dön, yat 40 tane şınav, kalk geriye dön 30 tane şınav, kalk geriye dön 20 tane şınav diyerekten şınav çektirerek yıldırmaya çalışıyorlardı ve yılanlara da diyorlardı, yani yıldırdıklarına da ayrılmak isteyen varsa öne çıksın diyorlardı. Biz bu işi yapamayız deyip ayrılanlar da oluyordu. Peki hocam, sizin yaptığınız eğitimlerde en zoru hangisiydi? Bence zor bir eğitim yoktu benim şahsıma. Zor bir eğitim şeyi yoktu. Her insanın gönülden istedikten sonra vatan için başaramayacağı hiçbir hareket, hiçbir eğitim yoktu orada. Jandarma özel harekatla polis arasındaki fark nedir? Jandarma özel harekatın eğitimlerini bilmiyorum. Şimdi bu konuda ahvam kesmek istemiyorum. Onların görev anlayışı farklı, bizim görev anlayışımız farklı. Onların emir komuta zinciri farklı, bizim emir komuta zincirimiz farklı. Bizde emirler biraz genleşebilir ama onlarda emirler kesin ve katidir. Bizim için genleştiği için genelde yorumları da ona göre olurdu. Yani biz biraz daha esnek çalışırdık özel harekat olarak. Ama jandarma özel harekatta emir komuta neyse onu uygulamak zorundalar. Beraber çıktığımız görevlerde de bu böyle olmuştur. Hocam, eğitimler bitti. Evet. Artık ilk görevinizi yapacaksınız. İlk görev yaptığınız bölge neresiydi? Tabii ki gruplar halinde bölgelere tayinlerimiz çıktı. İlk görev yerimiz bizim Bitlis'ti. Bitlis'in dağlarında göreve başlamış olduk böylece. Peki hocam, özel harekatçılar görev yerlerini ailesine söylüyor mu? Hayır, yani aileleri görev yaptıkları hangi bölgede, hangi yerde olduklarını bilmezler. Göreve çıkılıyor denir, çıkarlar. Aileler görev dönüşünü beklerler, acı ya da tatlı. Ama ben eminim bütün aileler, bütün eşler ve çocuklar babalarının sağ salim gelmesini ümit ederler. En zorlandığın görev yeri neresiydi? Tabii ki ilk görev yerimizdi. Özel harekata yeni başlamışız. Yoğun çatışmalar vardı. Ülkemizde terör yönünden çok yoğun bir dönemdi. 93-94 dönemleri. Orada biraz bölgeyi tanıma adına zorlandık. Ama bölgeyi tanıdıktan sonra, nerenin ne olduğunu öğrendikten sonra da fazla bir zorlanma yaşamadık. Görev hayatınız boyunca şu vakte kadar dışarılarda, sokaklarda, halkın olduğu yerlerde çatışmaya girdiğiniz oldu mu? Halkın içinde birebir asla çatışmaya girmedik. Çünkü özel harekat birimleri halkın içerisinde fazla böyle bir çatışma yaşamazlar. Genelde örgüt elemanlarının kaçtığı, sığındığı bölgelerde operasyonlar yapılır. Halkın içerisinde öyle bir çatışmaya girmedik. Güneydoğu'da size bakışlar nasıl? Şimdi il bunlar değişir. Bazı iller vardır. Mesela Mardin'de çalıştığım süreç içerisinde halkla diyaloglarımız çok iyiydi. Özel harekatı çok severlerdi. Tabii ki Tunceli'de çalıştım. Tunceli'nin halkının özel harekata bakış açısı o zamanlar yaşanan bazı olaylardan dolayı farklıydı. Ama şu anki durumunu net bilmiyorum. O zaman halk özel harekata karşı çok tepkiliydi. Yaşanmış olaylardan kaynaklı. Daha sonra Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da da genelde hep Sayın Valinin korumalığında olduğumuz için halkla fazla bir diyaloglarımız yoktu. Ama sivil halkın içerisine girdiğimizde bulunduğumuz kesimlerde kesinlikle halkın hiçbir tepkisini görmedik bize karşı. Siz özel harekatçısınız, bizimle olamazsınız gibi öyle bir şey değil. Aksine bize saygı ve sevgileri vardı. Kadınlar da özel harekatçı olabilir mi? Evet, kadınlardan özel harekatçı olur. Öyle arkadaşlarımız, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Erkek gibi dediğimiz kadınlar. Tabii ki seçim çok önemli. Seçtiğiniz kişiler çok önemli. Bizde bir tabir vardır. Çıt kırıldım,
olmamalı ve birazcık erkek gibi dediğimiz kadınlardan özel harekatçı seçilmeli. Özel harekatçı operasyon sırasında hata yaparsa ne olur? Hata yapan özel harekatçı ölür. Tabii ki hata yapan insan temeli. Özel harekatçı diye değerlendirmeyelim bunu. Her insan hata yapar. Hata yapan da özel harekatçı olduğundan, bu da insan olduğundan onun hatası da ona göre değerlendirilir. Eğer ki yaptığı hata grubu, kendisini tehlikeye atan bir hataysa sonucu ona göre değerlendirilir. Hata yapan özel harekatçılar operasyon sırasında hatasından dolayı ya ölür ya öldürtülür. Hiç esir düştüğünüz oldu mu? Hayır, hiç olmadı. Bizim konumumuzdaki insanların esir düştüğü zaman kesinlikle affolmaz, sonucu ölümdür. Unutmadığınız bir görev oldu mu şu ana kadar? Her görevin kendine has bir özelliği vardır. Mutlaka vardır ama şu an çok zaman geçti. Her görevin kendine has bir güzellikleri de vardı. Kesinlikle yanlışları da vardı ama biz hepsini birlikte düzeltmeye ve tamir etmeye çalışırdık. PKK ile birebir temasa girdiğiniz oldu mu? Tabii ki çok oldu. Karşımızda 5 metre, 10 metre mesafede sütre gerilerinde birbirimize kurşun attığımız çok oldu. Bizlerden şehit verdiğimiz de oldu. Onlardan kelle veren de oldu. Size sığınan PKK'lılar oldu mu? Tabii ki oldu. Bir operasyon esnasındaydı. Bir köye teröristlerin indiği haberini aldık ve oradaki teröristleri imha ettikten sonra dönüşe geçerken bir tane teröristin bize ateş açtığını gördük. Kendisine biz de ateş açtıktan sonra mermisinin bittiğini ve bize teslim olduğunu gördük ve teslim alıp şubeye götürdük. Şubede kendisine bir terörist gibi değil, bizlerden tabii ki tepkiler var ama yine de ona fazla bir zarar vermeden yiyecek, banyo ve yanımızda dağlara götürerek bize itirafçı konumunda yardımlarda bulunmuştur. Bu arkadaşımız daha 6 ay gibi bir süre önce çıkmıştı ve operasyonların yoğunluğu sebebiyle çok aç kalmış. Hatta meşe yaprakları yemişti ve vücudunda kaçmaktan ve sürünmekten kaynaklı omurilik derisi olduğu gibi yüzülmüş kemikler çıkmıştı ve biz bunu tabii ki böyle gördükten sonra insan temeli, insan üzülüyor. Tabii ki biz onların eline geçmiş olsaydık onların bize yaklaşımı bizim ona yaklaşımımız gibi olmayacağını da biliyorduk. Bunu dağlara götürdük. İtirafçı olarak bize yardımlarda bulundu. Onların saklamış oldukları mühimmatları, mermi, silah gibi şeyleri bize göstererek bizde yardımcı oldu. Daha sonra bununla sohbetler yaptık. Genelde benim yanımda dururdu. Ve kendisinin İstanbul'da, Bingöllü bir gençti. İstanbul'da tablacılık yaparken simsarlar tarafından kandırıldığı ve gelerek kendisine her gün ve sen Kürt değil misin? Burada ne işin var? Biz dağlarda Kürt mücadelesi veriyoruz. Paraysa para, eğlence ise eğlence, zevkse zevk diyerekten bu arkadaşlarımızı kandırdıkları ve dağa getirip attıktan sonra da bir daha geri dönüşünün olmadığı ve 2 sefer kendisinin bu dağdan kaçtığını ve yakalandığını, bir daha kaçarsa kafasına sıkacaklarını söylediklerini itiraf etmişti. Şu vakte kadar çatışmalar sırasında hiçbir arkadaşınızın şehadetine şahitlik ettiniz mi? Arife günüydü. Havanın da tam böyle kışla ilkbahar arası gibi bir operasyonumuz olmuştu. Bitlis'in Konalga Boğazı denen, Sisar Dağı denen bölgesi vardır. O bölgeye operasyon yapıldı. Askeriye tepe noktalarının kontrolünü alıp biz de operasyon noktasında operasyon yapacaktık. Fakat biz askeriyenin güvenlik tedbirlerini almadan operasyon bölgesine giriş yaptık ve orada kendimiz hazırlıksız yakalandık. Operasyon bölgesinde şubemizin müdürü konumunda olan Mustafa Yeter başkomiserimiz ve şoförü ve koruması olan Fuat Bal arkadaşımızı o operasyonda şehit verdik. Ve acı bir olaydı. Buradan ailesine her ikisinin de tekrardan başsağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Nasıl oldu hocam? Nasıl bir süreç gelişti şehit oldukları an? Tabii ki süreç şöyle oldu. Araçlardan inerek teröristlerin Dere Vadisi'nde gezindiklerini gördük hep birlikte. Ve silahını alan başladılar Dere Vadisi'ne, yatağına doğru koşmaya ve hazırlıksız yakalandık. Orada ilk silah seslerinde Fuat Bal'ın keskin nişancı tarafından vurulduğu ve kendisinin şehit olduğu haberi geldi. Daha sonra başkomiserin, hatta bizim tim amirimiz olan, komiser muavini olan Abdullah Üner tim amirimizdi. Abdullah Üner'e
timinle birlikte buraya gel, Fuat suyun içinde kaldı, oradan çıkaralım gibisine bir telsiz anonsu geçti. Biz o bölgeye yeltenirken Sisar Dağı dediğimiz bölgeden bize 1 kilometre falan mesafesi olan bir yerdi. Bize yoğun atış geldi. Biz tabii ki herhangi bir arkadaşımızın şehit olabileceği düşüncesiyle anons geçti Abdullah Üner komiser. Orada kalın, tamam biz buradaki arkadaşlarla Fuat'ı yukarı çekeceğiz gibisine bir telsiz anonsu aldıktan sonra biz yerimizde tıkama görevi yaptık. 10 saniye sonra falan başkomiser dedi ki tamam dedi arkadaşlar, kazamız mübarek olsun dedi. Hadi bismillah dedi, fakat 5 saniye geçti. Yanındaki bir arkadaştan başkomiserin şehit olduğu haberi geldi ve bizim için çok büyük, yıkıcı bir olaydı. Burası tüylerimizi diken diken ediyor. Telsizden anons yapıyor. Kazamız mübarek olsun diyor. Haydi bismillah ve sadece 5 saniye sonra Evet. şehit düşüyor. Çünkü keskin nişancı karşıdan nişanını almış. Zaten sığınacak belli bir yer yoktu. Gül çalılıkları vardı. Çalılığın arkasında saklanmışlardı başkomiser. Ve oradan hareket ettiği an keskin nişancı başkomiserimizi şehit etti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin cümlemiz. Sizin şu vakte kadar şehit olacağınızı düşünüp de ailenize not bıraktığınız bir an oldu mu? Hayır, olmadı. Yani bunun ne zaman ve nerede olacağını kimse bilemez. Şehit olacağız ümidiyle gidersin, dönersin. Bunlar bilinecek şeyler değil. Ölümle burun buruna geldiğiniz oldu mu? Tabii ki yani çok yakın çatışmalar yaşadık. 10 metre gibi, 5 metre gibi mesafelerden. O anda hiçbir şey düşünemiyorsun zaten. Sadece yapman gerekeni yapmayı düşünüyorsun. Onun dışında da fazla bir şey olmuyor. Teröristlerle temas sırasında yaşadığınız böyle ilginç bir olay var mı? Konalgaboğazı bölgesi terörün çok yoğun olduğu bir bölgeydi. Bize tıkama görevi verdiler. Şu bölgeden inin, işte burada tıkama yapacaksınız diye. Fakat üst bölgesine bir arkadaşımızı, Kürtçe bilen bir arkadaşımızı bıraktık telsizde. Hareket halindeyken bizim hareket ettiğimiz bölgede 60 kişilik gibi bir grup, terör grubu orada sığınma yapmış, saklanıyorlar. Biz de tam onların üzerine gidiyorduk. Gidiyormuşuz dahası. Gidiyorduk dersek yanlış olur. O tarafa doğru hareket halindeyiz. Fakat anons ediyorlar kendi aralarında. Ya diyorlar, bunlar kim ki bizim üzerimize geliyorlar? Bizim burada olduğumuzu bilmiyorlar. Biz bunları imha edelim gibisine bir aralarında telsiz konuşması geçiyor. Fakat o arada bizim üst bölgeye bıraktığımız arkadaşımız bu telsiz konuşmasını duyduktan sonra bize anons çekti. Bir adım daha atmayın, altınızda 60 kişilik grup var diye. Böyle bir olay ve donduk, yere yattık. Yatmamızla birlikte bize çok yoğun atışlar yapıldı, roket atarlar ve hatta havan bile atıldığı olmuştu. Allah'tan o anonsu onlar yapmış oldu, biz de duymuş olduk, onu söyleyeyim. Operasyonlar ne kadar sürüyordu hocam? 3 gün denir 5 gün olur, 5 gün denir 10 gün olur. 28 günlük bir uzun süreçli bir operasyonumuz vardı. Hatta tabii ki yiyeceklerimiz falan da bitiyordu ama şu vardı. Daimi merkezle telsiz anonsları bağlantımız vardı. Mühimmatımız ve yiyeceğimiz bittiği zaman bizi helikopterle getirip belli bir noktada bize atış yaparlardı yukarıda. Peki hemen yanınıza mı atıyorlardı yiyeceklerinizi? Hayır. Onlar güvenli bir bölgeye atarlar. Biz o güvenli bölgeden alırdık. Şimdi terörün olduğu bölgeye mühimmat olsun, yiyeceği olsun atılırsa onların da onlara ihtiyacı var. Onun için genellikle bizim hakim olduğumuz, biz genelde tepe noktalarına hakim oluruz. Tepe noktalarına gelip bize onları bırakırlardı. Dağlarda kaldığınız süreç boyunca nerede yatıp nerede kalkıyordunuz? Gündüz genelde operasyonlar ve ATE yapılırdı. Yani ATE dediğimiz arazi taraması. Arazi taraması yapıldıktan sonra hava kararmaya yüz tuttuğu zaman kendimize bir üst bölgesi seçerdik. Güvenliğimizi sağlayabileceğimiz, terör yönünden asla ve asla bize ulaşılamayacak noktaları seçerdik. Orada da tabii ki güvenliğimizi alaraktan kendi güvenliğimizi sabahları orada çıkarırdık. Peki soğuk havalarla nasıl mücadele ettiniz? Soğuk havalarla mücadele etmek çok zordur. Bir operasyonu çok iyi hatırlıyorum. Belki üzerime giydiğim kıyafet benim 2 katımdı. O operasyonda 3 tane askerimizi şehit vermiştik. Askerlerimizi almak için ısıtmalı araçla, kar aracıyla bizim önümüzden giderek gece saat 1 gibi falan onlara eriştik. Şehit olmuştu çünkü 2 tanesi. Bir tanesi daha hayattaydı. Daha sonra o askerimiz de şehit oldu. Ve orada Kamuran Gazi Tepe diye bir noktaydı. İnanın soğuk rüzgar bir tarafınızdan girip bir tarafınızdan çıkıyordu. O kadar söyleyeyim. Arkadaşlarıma, timime dedim, arkadaşlar
kesinlikle toprağı bulmadan burada kalamayız. Ve karı 1,5-2 metre falandı. Üzeri 30 santime yakın buz olmuştu. Onu keserekten bıçaklarla orayı kazdık ve orada 4 kişinin yatabileceği bir yere 8 kişi sığıştık. O anı asla ve asla unutamam. Peki operasyonlara kaç kişi gidiyordunuz? Genelde timler halinde gidilir operasyona. Timler 20'şer kişidir. Genelde 18-20 kişilik timlerdir. 2 tim, 3 tim gibi gruplar halinde gidilirdi. Ve operasyonun büyüklüğüne göre. Peki tuvalet ihtiyaçlarınızı, kişisel ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz o günlerde? O bölgede artık nasıl diyeyim çalarkalarında falan kendimiz tabii ki aleni bir şekilde değil gizlenerekten yapardık. Operasyonlara helikopter faaliyetiyle mi gidiyorsunuz yoksa yürüme yöntemiyle mi gidiyorsunuz? Genelde zırhlı araçlarla operasyon noktasına gitmeye çalışılır. Fakat zırhlı araçlar genelde askeriyenin karakol dediğimiz bölgelerinde bırakılır. Oradan yaya saatlerce intikal ederek daha tedbirli bir biçimde terörün duymayacağı, görmeyeceği şekilde operasyon bölgesine sızılırdı. Özel harekatçı olmak isteyenlere tavsiyeniz nedir? Özel harekatçı olmak isteyenler bir kere özel harekatçı olmalı. Ben özel harekatçıyım, özel harekatçı oluyorum dememeli. Özel harekatçılık yani yürekte yaşanan bir duygudur. Ben her zaman şunu derim. Dünyaya bir daha gelsem özel harekatçı olacaksam polis olurum. Peki abi, var mı son defa söylemek istediğim bir şeyler? Ben bu topraklarda yaşayan, vatanını çok seven, iyi bir vatanseverimdir. Ben şunu diyorum, bu topraklarda yaşayıp da vatanını sevmeyen bir tane insanımızın olduğuna inanmıyorum. Tüm topraklarımızda yaşayan insanlarımızın vatansever olduğu düşüncesindeyim. Polis özel harekat olsun, jandarma özel harekat olsun. Günümüzde teknoloji gerçekten çok ilerledi. Bizim zamanımızdaki gibi değil. SİHA'lar olsun, zırhlı araçlar olsun. Vatana hizmet için en son seviyeye getirildi ve vatandaşlarımızın da askerimize ve polisimize sonsuz bir güven olması lazım. Onlar da vatandaşlarımız için, vatanımız için güvenle, sabırla ve kendi canlarını hiçe sayaraktan onları korumaya çalışıyorlar. Abi ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür Bu arada Diyarbakır'da Poligon 21'deyiz. Burası özel harekatçı abimizin de eğitmenlik yaptığı bir yer. Mutlaka gelip burada direkt olarak kendisinden Poligon 21'de eğitim alabilirsiniz. Hepinizi alemlerin en güzeline Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.